Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü paranormal ansiklopedi videomuzda göz perdesi kalkarsa insan hangi alemleri görür konusu hakkında bilgileri sizlere anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım. İyi dinlemeler. Dünya nasıl bir yer? Sizce gözlerimizle her şeyi gördüğümüzü mü zannediyoruz? Gözlerimiz bize gerçeği gösteriyor mu? Yoksa aldatıcı bir dünyada mı yaşıyoruz? Kalp gözümüz açık mı? Kalp gözü açık olan insanlar bu alemleri nasıl gördüler? Birçoğumuz olacak şeyleri önceden hissetmek, tanıştığımız insanlar hakkında gerçek ve doğru fikirlere sahip olmak, her şeyin altındaki gerçek hayırdan haberdar olmak isteriz. Fakat bunun gerçekten de büyük bir sorumluluk olduğunun bilincine varmamız zaman alır. Bundandır ki Allah insanoğlunun hepsine değil, çok küçük bir kısmına bu yeteneği bahşetmiştir. Kalp gözü yani gönül gözü, ruhun öte aleme açılan penceresidir. İslam dini dışında diğer dinlerde de bu aleme ulaşmak için yapılması gerekenler genelde birbirine çok yakındır. İnsan ruhunun bu bedende bir bu aleme bir de öte alemlere açılan penceresi bulunmaktadır. Ruhumuz bu aleme açılan pencereden beş duyu organı ile hayal alemine ve hafızamız yolu ile de iletişimi sağlar. Bunlardan biri çalışmadığında ruhun o yöndeki iletişimi kesiliverir. Aynı şeyler öte alemler için de geçerlidir. Ruhumuz meleküt alemi yani ruhların ve nefislerin makamı olan alemi algılayabilmek için bu dünyaya olan bağlılıklarını kalben azaltmadıkça öte alemleri algılayamaz. Nasıl ki uyumadan rüya görmemiz mümkün olmuyorsa, gönül gözünün öteleri görüp algılayabilmesi de kalbin bu aleme ait bağlılıklarını azaltıp kesmesiyle mümkündür. Gönül gözünün perdesi iki türlüdür. Birincisi kalpten manevi pası, Allah'ın zikri ve sevgisiyle silip meleküt aleminin ihtişamlı güzelliği görülmeye başlandığında kalp ilahi isimlerin nurlarıyla doldurulur ve bu olay Yüce Allah'ın marifetiyle gerçekleşir. Bu ise ancak gerçek müminlere nasip olur ki bu durumda olan bir manevi yolcu ilasa ererek imanın hakikatine ermiş olur. Bu gibi insanların davranışları samimi, imanları taklitten kurtulmuş tahkike ermiştir. Bunlar asla bir kimseyi dünya menfaatleri için sevmezler. Seven varsa onun ihlası yalandır. Kalp gözünün önündeki ikinci perde ise biraz açlık, biraz yalnız kalmakla kalbin önünden aralanacak olan bir perdedir. Bu perdenin açılmasında görülen alem, çalışıldığı zaman kafir ve mümine açılabilen, cahillerin esrar ilmi dedikleri, içinde şeytanların ve cinlerin de yaşadıkları, madde aleminin baş gözüyle görülmeyen kısmıdır. Din istismarcıları, cahil insanları bu tür keramet ve kehanet şeklinde anlatılan karışık şeylerle kandırarak onları aldatırlar. Çoğu kişi bu perdeyi İslam dininde yasaklanmış olan büyü veya değişik dualarla kaldırmaya çalışsa da sonu onlar için hiçbir zaman iyi bitmemiştir. Ya aklını kaybetmiştir ya da ruhunu. Çünkü gördükleri olaylar ve yaratıklar onların kaldırabileceği güçlü durumlar olmamaktadır. İnsanlar genelde bu tarz büyü destekli yaklaşımları kullanarak öte alemde yaşanan durumları kontrol altına alabileceklerini, hatta geleceği öğrenebileceklerini zannetmektedirler. Fakat göz perdesi kalkan insanların karşılaştıkları durum onları büyük bir korkuya ve aklını yitirmesine sebep olmaktadır. Allah insanların gözlerine bu yüzden perde çekmiştir. Belirli bir düzen dışında yaşayan varlıkların insanlara gözükmesi herkesin kaldırabileceği bir durum değildir. İnsanlar madde aleminden ruhların ve nefislerin alemini görme imkanı sağlandığında bir anlık şoka girebilir. Çünkü bu alem kontrol altına alınabilecek bir yer değildir. Bunun dışında geleceği tahmin etmek için birçok kehanette bulunan ve çoğu insanı bu şekilde kendine inandırmış kişiler vardır. Nostradamus, Baba Vanga, Rasputin
ve birçok kahin gelecekle ilgili bilgiler vermeye çalışmışlardır. Ama bu bilgileri verenler şunu unutmuşlardır: gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla biri benim kalp gözüm açık, size geleceği gösterebilirim diye bir iddiada bulunuyorsa o kişi şarlatandan başka bir şey değildir. Göz perdesi ile alakalı yerli ve yabancı filmlere rastlayabilirsiniz. Göz perdesinin ilahi boyutunda herhangi bir problem yoktur. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: eğer ki Ademoğlu ruhların ve nefislerin makamı olan alemi melekutaki zevklerin tatmış olsaydı dünyadan meşguliyetini keserdi diye buyurarak alemi melekuttaki ilahi nurların zevkinden haber vermektedir. Bunu tadanlar bunun şahitleridir. Fakat iş göz perdesini değişik yollara başvurarak açma peşine düşenlerde yaşanmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki göz perdesi Allah'ın izniyle açılmaktadır. Allah'ın izni olmadan bu perdeyi açmak için büyü yapanlara Allah başka alemleri göstermektedir. Bu yüzden çoğu insan kafayı yemiştir. Burada sizlere göz perdesi büyü ile nasıl açılır şeklinde bir anlatıma girmeyeceğim. Kendimin tasvir etmediği bir durumu sizlere anlatmak hem büyük bir vebalin altına girmek hem de büyük günaha girmek demektir. Dedik ya, insanlar kalp gözünü açmak için çeşitli yollar denemektedir. Bunlardan biri de Brezilya ve Peru'da yetişen ayahuasca bitkisidir. Bu bitkinin çayı ile insanların öte aleme gittiği ve kendisiyle yüzleştiği belirtilmektedir. Hatta ünlü oyuncu Lindsay Lohan bu çayı içtikten sonra ölüp yeniden dirildim diyerek çok şey gördüğünü anlatması bu çaya olan ilgiyi de arttırmıştır. Tabii bizim ünlüler boş durur mu? Hemen bu çaya akın etmişlerdir. Bu bitkiyi şöyle açıklayalım. Bu bitkinin kalp gözünü açtığı söylenmekte ve işin sırrının da içinde bulunan DMT molekülü olduğu belirtilmektedir. DMT nedir? DMT, iki gözümüzün orta hizasında alın boşluğumuzda bulunan epifiz bezinin sadece doğum ve ölüm anında fazlaca salgıladığı bir moleküldür. Tüm memeli hayvanlarda ve bazı bitkilerde bulunmaktadır. Embriyo halindeki bir bebeğin 8 haftaya kadar salgıladığı bir sıvıdır. Ölünce hayatımızın film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmesini sağlayan sıvı. Hani bebekler için onlara başka varlıklar görünür derler ya, işte onun da bu salgılanan molekülden dolayı olduğu söylenir. DMT molekülü vücuda ayahuasca çayı içerek alındığında mistik zevk ve ruhani tecrübelere neden olup zihin açıcı, algı değiştirici, diğer alemlerle iletişim kurucu tesirlere yol açmaktadır. Bu maddenin yuvası epifiz bezi ise de kimileri tarafından kalp gözü, gönül gözü veya üçüncü gözü olarak adlandırılmaktadır. Şamanların çok eskilerden beri şifa niyetine kullandığı ayahuasca bitkisi, İngiltere ve Amerika'da da yasal olmamasına rağmen önde gelen psikologlar, psikiyatristler ve bilim tarafından incelenmektedir. Bunun dışında bir de bildiğiniz üzerklik tohumu var. Fakat ona girmeyeceğim. Yoksa video çok uzayacak. Osmanlı Devleti'nde kalp gözünü açmak için bir mühür ya da tılsım hazırlanır ve bu mührün üzerine okunacak duanın neler olduğu belirtilirdi. Tabii bu aleni şekilde yapılan bir iş değildi. Fakat kalp gözünü açmak için bu duayı okuyanların karşılaşacağı varlıklara karşı hazırlıklı olması da istenirdi. Bu şekilde kalp gözünü açmaya çalışıp da deliren birçok insan mevcut Osmanlı Devleti'nde. Kalp gözünün açılması için her zaman takvaya ermiş insan olmaya gerek olmayabiliyordu. Allah'ın isteği doğrultusunda bazı kullarına kalp gözü açılabiliyordu. Gerçek yaşamdan şöyle örnekler verelim. 30'lu yaşlarda aramızdan ayrılan ve sırlarını benimle paylaşan bir dostumun gözleri aralık idi. Hacı Bayram Camisi'nde namaz kıldığı günlerde cemaatin arasında veya cami avlusunda başkalarının hiç farkında olmadığı nur yüzlü insanlar gördüğünü ve onların ellerine sarılıp öptüğünü anlatırdı. Hatta bir seferinde birinin elini öperken yanında olan babasının "Oğlum, ne yapıyorsun sen kendi kendine?
yoksa kafayı mı yedin dediğini söylemişti. Bu dostum yine bir gün abi 2 gecedir evime gelen kayınbabam yanıma geleceksin diyor. Bu ne demek? Kayınbabam öleli yıllar oldu. Yoksa ben de mi öleceğim diye sormuştu gülümseyerek. Ruhların dereceleri farklı olduğu gibi özgürlükleri de farklıdır. Kimi yüksek ruhlar cesetlerinden ayrıldıktan sonra daha etkin olurlar. Çünkü dünya telaşeleriyle de uğraşmaktan kurtulmuşlardır. Buradaki olay bir rüya olmadığına göre vakit yakın olmalıdır da. Acaba kayınbabanın yanına hangi sebeple gidilecektir? Akla gelen binbir türlü ölüm nedeninden hangisiyle emanet teslim edilecektir? Trafik kazası mı, iş kazası mı, kalp krizi mi, beyin kanaması mı, banyoda düşerek mi, yoksa kör kurşuna hedef olarak mı vesaire? Hangisi? Bir diğer hikaye ise şöyleydi. Vaktiyle bir mezarcı vefat eden bir ağa için çukur kazdığında gözlerinin perdesi kalkar ve korkunç bir manzarayla karşılaşır. Mezarın içi dünyada benzeri olmayan ürkünç yaratıklarla doludur. Orayı derhal kapatır ve başka bir yere kazar. Durum ikinci mezarda da aynıdır. Orayı da kapatır ve üçüncüsünü kazar. Bundan da bir farklılık olmayınca kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadis-i şerifini hatırlayıp bir başkasını kazmaktan vazgeçer. Ağanın cesedini getirip kabire koyduklarında cesede üşüşen yaratıkları gören mezarcı düşüp bayılır. Oysa diğer insanlar hiçbir şeyin farkında değildir. Ağanın yakınları mezarcıyla yakından ilgilenir ve ağamızı çok seviyordu da ölümüne bu kadar üzülüp düştü bayıldı herhalde diyerek izzeti ikramda bulunurlar. Fakat kendine gelen mezarcının ağzını bıçak açmamaktadır. Hiçbir söz etmez ve bir daha da mezar kazmaz. Aradan bir süre geçer ve mezarcıya tekrar ricada bulunurlar. Bir garip öldü. Kimi kimsesi de yok. Mezarını senden başka kazacak kimse de yok. Gel inat etme de bir hayra gir. Bizimkisi ısrarlara dayanamaz ve kazmak zorunda kalır. Fakat bir de ne görsün? Mezarın içi dünyada benzeri olmayan çiçeklerle dolu ve anlatılamaz güzellikte kokmaktadır. Yukarı çıkmadan önce bir tanesini koparayım der. Fakat ne mümkün. Bütün gücünü harcadığı halde çiçeği koparamamıştır. Bir daha mezar kazmayan, suskunluğunu sürdürüp duran ve elleri hep burnunda gezen mezarcının dilini 20 yıl kadar sonra birileri çözmeyi başarır. O da başından geçenleri anlatır ve işte o koparamadığım çiçek vardı ya, onun eşi benzeri olmayan kokusu 20 yıldır elimden gitmez. Bundan dolayı hep elim burnumda gezerim diye anlatmıştır. Bu ve buna benzer birçok hikaye mevcuttur. Bir de olaya diğer canlılar nezdinde bakalım. Bizim göremediğimiz durumları, olayları acaba başka canlılar görebiliyor mu? Bunun cevabı evet. Dünyamızda bizim görebildiğimiz birçok canlı yaşamaktadır. Bu canlılar dünyayı bizim görebildiğimiz şekilde görmemektedirler. Birçok hayvanın duyu organları insanlara göre daha da gelişmiştir. Örneğin arının göz yapısı, karıncanın göz yapısı, kedi ve köpeklerin göz yapısı ve bunun gibi. Hayvan besleyen insanlar çoğu zaman hayvanların anlamsız tepkilerde bulunduğundan bahsederler. Bu duruma neyin sebep olduğunu anlamadan hayatlarına devam ederler. Fakat hayvan bir şey görmüştür ve buna tepki veriyordur. Örneğin bir köpek sabah ezanı okumaya başladığı anda birdenbire havlamaya ve ulumaya başlar. Bu anlamsız davranış çoğu kişi için bir rahatsızlık durumudur ve rahatsızlığı meydana getiren hayvanı uzaklaştırmanın iyi bir fikir olduğunu düşünürler. Fakat aslında durum çok farklıdır. Bu hayvanlar sabah ezanı ile birlikte etrafa kaçışan ve ezan sesini duymamak için saklanacak bir delik arayan cinleri ve şeytanları görmektedirler. Bu örnek ile ilgili bilim adamlarının yapmış olduğu araştırma ise şöyledir. Köpekler belli bir saatten sonra sessizleşen ortamın etkisiyle rahatlar. Sabah ezan sesinin hoparlörlerden yankılanması, sessizleşen ortamda bir anda yüksek ses olarak köpeklerin kulaklarında hissedilir. Köpek de havlayarak ve uluyarak bu sesi ortadan kaldıracağını zanneder. Bu durum ambulans ve sirenler için de geçerlidir. Peki insanlar farklı boyuttaki canlıları görebilmek için bu kadar çaba sarf ediyorken, diğer taraftaki varlıklar bizi görebilmek için herhangi bir çaba sarf etmiyor mu? Bunun cevabı ise şöyledir.
Öte alemde yaşayan varlıklar madde aleminde değil enerji alemindedirler. Onlar bu formda oldukları için bizleri görebilmektedirler. Belki bu videoyu size anlatırken bile yanımdan bir varlık geçiyor olabilir. Peki bu varlıklar neden bize zarar vermiyorlar gibi bir soru aklınıza gelebilir. Bu varlıklardan cinlere örnek vermek gerekirse bu varlıkların bizlere saldırabilmesi için ilk önce bizim alemimize geçiş yapması gerekmektedir. Tabii herkese musallat olamayan bu varlıklar ancak doğuştan medyumluk özelliği olan insanlarla muhatap olabilir veya bünyesinde bir menfez, bir açık, bir rahatsızlık bulunan kişilere musallat olurlar. Bu kişiler de genellikle içine kapanık, korkak, çekingen, psikolojik olarak dengesiz, şizofreni ve beyin yönünden bir rahatsızlığı olan kişilerdir. Cinler kendi alemlerinden şehadet alemine de devamlı kalmak üzere geçemez. Muhakkak belli bir zaman sonra geri dönmek zorundadır. Nasıl ki komaya giren bir insanın belli bir zaman sonra uyandırılması gerekiyorsa veya suya giren bir insan belli bir müddet sonra sudan çıkmak zorundaysa, cin de bir vakit sonra kendi alemine dönmek zorundadır. Tek imkanı vardır, o da ya medyumluk özelliğine sahip ya da manyetik enerjili bir insan bulmak ve onunla muhatap olup enerjisinden istifade etmek ya da onun içine girip bir müddet vaziyeti idare etmek veya zayıf ve hasta bünyelerden enerji hırsızlığı yapmak ya da herhangi bir sinek, böcek vesaire hayvanın içine girip zaman kazanmaktır. Görüldüğü üzere dünyamızda birçok boyut vardır ve bu boyutlarda birçok varlık yaşamaktadır. Uzmanlara göre dünyada 3 boyut varken bazı İslam alimlerine göre de dünya 5 boyutludur. Biraz da bunlara değinebiliriz. Dünya üzerinde aynı anda aynı yaşam boyutlarında 3 boyut vardır. Birinci boyut bizlerin yaşadığı boyuttur. İkinci boyut başka varlıkların yaşadığı boyuttur. Üçüncü boyut ise bu dünyada ölen varlıkların yaşadığı boyuttur. Bazı İslam alimlerine göre genel olarak hayatın boyutları 5 çeşittir. Birincisi bizim hayatımızdır. Yemeye, içmeye, havaya ve suya ve bunun gibi şeylere muhtaç olarak yaşarız. Onlar olmadan yaşayamayız. İkincisi Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Varlıklarını sürdürmek için bizim gibi sürekli bir şekilde gerekli hayat şartlarına bağlı kalmaya mecbur değildirler. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Üçüncüsü Hz. İdris ve Hz. İsa'nın hayat boyutlarıdır. Bu hayat boyutuna geçenler insanların duyduğu ihtiyaçları duymazlar. Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet, bir incelik, bir şeffaflık kazanırlar. Adeta misali bir beden gibi incelip şeffaflaşmış ve parlayan yıldızlar gibi nuranileşmiş olan dünyevi cisimleriyle semalarda bulunurlar. Dördüncüsü şehitlerin hayatıdır. Bizzat Kur'an'ın tasdikiyle şehitlerin hayatı kabirde yatan diğer insanlardan farklı ve daha üstün bir hayatları vardır. Beşincisi normal ölülerin kabirdeki berzattaki ruhani hayatlarıdır. Evet, ölüm tedbili mekandır, yer değiştirmektedir. Ruhun beden kafesinden çıkıp daha özgür hale gelmesidir. Değerli dinleyicilerim, bir paranormal ansiklopedi videosu burada son buldu. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka esrarengiz videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.